Büş Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size nefis bir baklava tarifi vereceğim. Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli bir baklava. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarife öncelikle şerbeti hazırlayarak başlayalım. Şeker, su ve limon dilimini bir tencereye alıp kaynamaya bırakalım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısıp 10-15 dakika kadar kaynatalım. Daha sonra şerbeti soğumaya bırakalım. Şerbeti hazırladıktan sonra baklavanın kaymağını hazırlayacağız. Süt ve irmiği bir tencereye alıp sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kapatıp farklı bir kaba alarak çabuk soğumasını sağladım. Kaymak soğurken ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Baklavanın hamuru için karıştırma kabına yumurta, su, sıvı yağ, yoğurt, bir çimdik tuz ve sirkeyi ekleyip karıştıralım. Karışıma yavaş yavaş un ilave etmeye başlayalım. Unla birlikte bir pakette kabartma tozunu ekleyip karıştıralım. Yumuşacık kıvamı olan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu kıvama ulaşana kadar un ilavesi yapabilirsiniz. Ben toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığınız yumurtanın boyutuna, yoğurdun kıvamına bağlı olarak un miktarında çok az değişiklikler olabilir. 4 su bardağı un ekledikten sonra 5. su bardağını kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Tezgah üzerine un serperek hamuru güzelce yoğurup toparlıyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar rahat açarsınız. O yüzden mutlaka güzelce yoğurmaya özen gösterin. Yumuşacık kıvamı olan çok güzel bir hamur oldu. Hamura ince uzun şekil verdikten sonra bezelere ayırıyorum. Ben hamuru 16 bezeye ayırdım. Hamuru rahat açabileceğiniz boyutlara göre beze sayısını ayırabilirsiniz. Eğer baklava yufkasını açmakta zorlanıyorsanız 20 bezeye kadar çıkarabilirsiniz. Tüm bezeleri toparlayıp şekil verdikten sonra tabanını un serptiğim bir tabağa yerleştiriyorum. Hamurların üzerine hava almayacak şekilde streç filmle örterek 30 dakika boyunca dinlendirdim. Hamurları beze şeklinde 30 dakika boyunca dinlendirdikten sonra bezeleri teker teker nişastayı bulayarak tabak boyutunda açıyorum. Ben hamurları açarken buğday nişastası kullandım. Dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Sizlerin desteği benim için çok kıymetli. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak kanalımın gelişip büyümesine destek olursanız çok sevinirim. Bütün bezeleri teker teker nişastayı bulayarak açmaya devam ediyorum. Hamurları nişastayı bulayıp açtıktan sonra aralarına streç film sererek üst üste diziyorum. Bu şekilde 3-4 saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Hamurlar ne kadar fazla dinlenirse o kadar rahat açacaksınız. Eğer vaktiniz varsa bir gün önceden hazırlayıp bu şekilde hava almayacak şekilde ağzını kapatıp buzdolabında bir gece bekletebilirsiniz. Ertesi gün çok daha rahat bir şekilde bütün hamurları açacaksınız. Benim fazla vaktim olmadığı için toplamda 1,5 saat hamurları dinlendirdim. Hamurun altına ve üstüne bolca nişasta ekledikten sonra oklava yardımıyla açmaya başlayalım. Tüm bezeleri açabildiğiniz kadar ince açmaya özen gösterin. Hamurun yapısından dolayı kolay açılıyor ama son hamurlar daha fazla beklediği için ilk hamurlara göre çok daha rahat açtım.
Baklava yufkalarını açarken eğer yapışmalar oluyorsa ara ara az miktarda nişastayı serpebilirsiniz. Hamuru incecik açtıktan sonra tekrardan oklavanın etrafını rulo şeklinde saralım. İki ucundan tutarak orta kısma doğru itekleyerek büzgü şeklini oluşturalım. Daha sonra oklavadan tekrardan açalım. Bu aşamada eğer açmakta zorlanırsanız büzgülerini biraz gevşeterek açabilirsiniz. Hamurun büzgülerini orta kısımda videoda gördüğünüz gibi birleştirelim. Büzgülerin üzerine aralıklarla ince çekilmiş ceviz ekledim. Cevizlerin üzerine hazırladığımız kaymaktan 1 tatlı kaşığı kadar ekledim. Daha sonra üzerlerine tekrar ince çekilmiş ceviz ekledim. Hamurun kenarlarını cevizlerin üzerine gelecek şekilde iki taraftan örtelim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi iki parmağınızla hamuru sıkıp şekil verelim. Hamuru sıktığımız kısımlardan bıçak yardımıyla keselim. İki ucundan sıkıp kenarlarını tamamen birleştirelim. Daha sonra ters çevirip büzgülerini düzeltelim. Aslında şekil vermesi oldukça kolay bir tarif. Kenarlarını sıkı sıkı bastırıp birleştirirseniz fırında pişerken açılmalar olmaz. Hazırladığımız baklavaları tepsiye yerleştirelim. Size bir kez daha hızlı bir şekilde şekil verme aşamasını göstermek istiyorum. Açtığımız hamuru oklavanın etrafını rulo şeklinde sarıp iki ucundan tutarak orta kısma doğru itekleyelim. Büzgü şeklini oluşturduktan sonra büzgüleri biraz gevşetip hamuru oklavadan ayıralım. Hamuru orta kısmında büzgülerini düzelterek birleştirelim. Cevizlerden aralıklı bir şekilde yerleştirip üzerlerine hazırladığımız kaymaktan ekleyelim. Kaymakların üzerine de tekrardan ceviz ekledikten sonra hamurun kenarda kalan kısımlarını cevizlerin üzerine doğru örtelim. Cevizin ortalarında kalan boşluklardan hamuru sıkıp şekil verelim. Hamuru sıktığımız yerlerden bıçak yardımıyla kesip dilimlere ayıralım. Hamurun kenarlarını sıkarak iyice birleştirelim. Daha sonra ters çevirerek büzgülerini düzenleyelim. Bütün hamurlar bitene kadar aynı şekilde incecik açıp şekil verdikten sonra tepsiye yerleştirelim. Bu ölçülerle 2 dolu tepsi baklava yaptım. Baklavanın pişmemiş hali bile gerçekten çok güzel görünüyor. Baklavaların üzerine sürmek için tereyağını eritiyorum. Erittiğim tereyağın üzerindeki köpükleri alıyorum. Soğuyan tereyağın içerisine sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım tüm malzemelerin ölçülerini videonun altında bulunan açıklamalar kısmına yazıyorum. Hazırladığımız yağı fırça yardımıyla tüm baklavaların üzerine teker teker sürelim. Baklavaların her yerine yağ gelmesine özen gösterelim. Baklavaların hepsinin üzerine fırçayla yağ sürdükten sonra kalan yağı kaşık kaşık üzerlerine ekelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. Baklava pişip fırından çıktıktan sonra 10 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra soğuk şerbeti üzerine dökelim. Ben baklavaları pişirip ertesi gün şerbetini döktüm. Şerbetini dökmeden önce baklavayı 10 dakika kadar fırında tekrar ısıttım. Baklavalar şerbetini çektikten sonra üzerlerine Antep fıstığıyla süsleyerek servis ettim. Hem görüntüsü hem lezzeti çok güzel, herkes tarafından çok beğenilecek bir baklava tarifi. Gerçekten o kadar hafif ki normal baklavalar gibi değil.
Sizlere bayram için alternatif olabilecek 2 farklı baklava tarifi hazırladım. Diğer hazırladığım baklava tarifine sağ üst köşeden çıkan yazıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Daha önceden hazırladığım başka baklava tariflerini de açıklamalar kısmına ekliyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Değerli vaktinizi ayırıp tarifimi sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğenip bu baklavadan yapsam da yesek dediğiniz arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Eğer tarifimi denerseniz Instagram üzerinden fotoğraflarınızı bekliyorum. Tabii ki bu videonun altına da değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sizin fikirleriniz, görüşleriniz benim için çok kıymetli. Deneyeceklere afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşene kadar hoşça kalın. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.